Merhaba arkadaşlar, Pratik Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle bu iki rengimizde çok güzel bir örgü modeli çalışacağız. Benim iplerim bebe yünü. İplerime uygun olarak da elimde 3 milimetre bir tığım var. Ben bu tığı kullanacağım. Örgü işlemine geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Zil sesini de açarsanız kanalıma yüklediğim videolardan ilk sizin haberiniz olur. Şimdi modelimizi örmeye geçelim. Modelimizi örmeye zincir çekerek başlıyoruz. Hemen şöyle zincirimi sabitliyorum. Çok sıkı olmayan zincirler çekiyorum. Model anlatacağım için küçük bir zincir çekeceğim arkadaşlar ben. Siz de ne örmek istiyorsanız onun uzunluğunda zincir çekebilirsiniz. Battaniye örecek arkadaşlar 1 metre 1 metre 20 santim uzunluğunda zincir çekerlerse yeterli gelecektir. Modelimiz 4 ve 4'ün katları üzerine kurulacak, artı bir tane de fazla zincir çekeceğiz. Şu şekilde bu zincir benim işimi görecek arkadaşlar. Bu sıramızda hemen ilk zincirimizden itibaren sık iğneler yapıyoruz. Bakın hemen zincirimizin üstüne şu şekilde. Şu şekilde sık iğneler yapıyoruz. Ben sıra sonuna kadar örüp geliyorum. 17 tane zincirimin üstüne ben sık iğnelerimi yaptım. Sıra sonuna geldim. Bir tane zincir çekiyorum. Modelimi döndürüyorum ve hemen ilk ilmeğimden itibaren yine bu sıramızda da sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar yine sık iğnelerimizi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimin içine sık iğne yaptım. Son ilmeğimi de sık iğnemi yapmak için battım ama biz burada renk değişikliği yapıyoruz. Pembe renkli ipime geçiyorum. Pembe renkli ipimi elime aldım. İlmeğimi pembe renk ipimle kapatıyorum. Sonra da şöyle gri renk ipimi çekerek sıkılıyorum. 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Modelimi döndürüyorum. İpimi aldım. İlk değil hemen ikinci ilmeğimin içine gidiyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki ilmeğimin içine de bir tane ikili trabzan ve bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yan yana zincirimle beraber 4 tane ikili trabzanım oluyor. İpimi alıyorum. Bakın sıradaki ilmeğimizin değil onun bir altındaki sık iğnemizin arasına şöyle belinden giriyorum. İpimi şu şekilde uzunca çekiyorum. Yine ipimi aldım tığıma ve yine aynı şekilde aynı girdiğim yere gidiyorum ve bir tane daha aynı şekilde ipimi çekiyorum. Sonrasında burada 4 tane ilmeğim var. 4 tane ilmeğimi beraber kapatıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de yine beraber kapatıyorum. İpimi alıyorum. Arkadan bir tane ilmeğimi bırakıyorum. İkinci ilmeğimin içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve bir tane daha ikili trabzan yaptım. Yan yana 3 tane ikili trabzanım oldu. Tığıma ipimi aldım. Sıradaki ilmeğin değil bir sıra altındaki sık iğnenin arasından yine aynı bu şekilde giriyorum. Şöyle bir uzunca ilmek çıkartıyorum. Yine tığıma ipimi aldım. Aynı yere girdim ve yine uzunca bir ilmek çıkarttım. Ve tığımdaki 4 tane ilmeğimi aynı anda kapatıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de beraber kapatıyorum. Arkadan bakıyorum, bir tane ilmeğimi boş bırakıyorum. Hemen yanındaki ilmeğimin içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yaptım ve bir tane daha ikili trabzan yaptım. Yani
Aralara 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane uzun ilmek yapıyorum. Yine ipimi alıyorum. Hemen sıradaki ilmeğin altındaki ilmeğin arasından giriyorum. İpimi şu şekilde uzunca çekiyorum. Yine tığma ipimi aldım. Aynı ilmeğin içine giriyorum. Ve yine ipimi uzunca çıkartıyorum. Tığımda 4 tane ilmeğim var. Bu 4 tane ilmeğimi beraber kapatıyorum. Kalan 2 tane ilmeğimi de yine beraber kapattım. Arkadaki boş bir tane ilmeğimi bırakıyorum. Hemen yanındaki ilmeğimin içine gidiyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Bir tane daha trabzan yaptım. Ve en sondaki ilmeğime de yine trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Modelimi döndürüyorum. Bu sıramızda yine bütün ilmeklerimizin içine sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimiz içine sık iğne yaptık. En sonunda zincirimiz var. Zincirimizin de tepesine şu şekilde batıyorum ve burada gri renk ipimle ilmeğimi kapatıyorum. 1 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Modelimi döndürüyorum. Tığma ipimi aldım. Bir değil ikinci ilmeğimin içine bir tane trabzan yaptım. İpimi alıyorum. Şimdi sıradaki ilmeğimin içine trabzan yapmıyorum. Burada da bir alt daha iki, bakın şu ikili trabzanımız var. Burada hani yan yana 3 tane trabzanımız vardı. Tam ortadaki trabzanımızın arasından giriyorum. Ve bir tane şu şekilde uzunca ilmek çekiyorum. İpimi alıyorum. Aynı trabzanın arasına giriyorum. Ve yine böyle uzunca bir ilmek çektim. Önce 4 tane ilmeğimi bir edip kapatıyorum. Sonra da 2 tane ilmeğimi kapatıyorum. Ve bir tane arkadan sık iğne bırakıyorum. İkinci sık iğnenin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine buraya 3 tane yan yana trabzan yapıyoruz. 2 ve 3 tane trabzanımı yaptım. İpimi alıyorum. Bakın sıradaki ilmeğin değil altındaki trabzanın belinden giriyorum. İpimi şu şekilde uzunca çekiyorum. İpimi aldım ve yine aynı trabzanımın belinden girerek bir tane daha uzun ip çıkarttım. 4 tane ilmeğim var. 4 tane ilmeğimi beraber kapattım. Kalan 2 tane ilmeğimi de beraber kapatıyorum. Arkadan bir tane ilmeğimi bırakıyorum. İkinci ilmeğimin tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Ve hemen bir tane daha trabzan yaparak yan yana 3 tane trabzan yapmış oluyorum. İpimi aldım. Sıradaki ilmek değil, onun altındaki trabzanımın belinden girerek şöyle uzunca bir ilmek çekiyorum. İpimi alıyorum. Aynı trabzanın belinden bir böyle uzunca bir ilmek daha çıkartıyorum. 4 tane ilmeğimi beraber çekiyorum. Kalan 2 tane ilmeğimi de beraber çekiyorum. İpimi alıyorum. Bir tane ilmek bırakıyorum. İkinci ilmeğin tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Onun yanına da bir tane trabzan ve bir tane daha trabzanı yaptım. İpimi alıyorum. Sıradaki ilmeğin tepesine değil altındaki trabzanın belinden giriyorum. Şu şekilde ipimi çekiyorum. Bir tane daha aynı işlemi tekrar ediyorum. Ve önce dördünü sonra ikisini kapatıyorum. Bir tane ilmeğimi bırakıyorum. Bir ve iki tane ilmeğimin de tepesine batarak sıra sonuna geliyorum. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ben modelimi daha önce büyük bir parçada örüp denemiştim. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Modelimin büyük hali de bu şekilde. Çok da güzel ve şık bir model ve yapımı da çok kolay, çok keyifli bir model. Modelimin arka yüzü de bu şekilde.
Bu modelimizden yelek yapabilirsiniz, battaniye yapabilirsiniz, şal yapabilirsiniz, patiklerde kullanabilirsiniz. Yani istediğiniz her yerde çok rahatlıkla kullanabileceğiniz, örmesi de bir o kadar keyifli olan bir model. Ve bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Beni buraya kadar seyreden bütün arkadaşlarıma çok ama çok teşekkür ediyorum. Modeli örmek isteyip deneyecek olan arkadaşlarıma da şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma destek olmak adına videomu beğenmeyi, videoma yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki örgü videomuzda görüşünceye kadar sağlıcakla kalın, hoşça kalın.